Yeni bir videodan herkese merhaba. Bugünkü konumuz Oğuz Kağan Destanı. Sevgili Üstadım Cihangir Gener'le beraber sizin için Oğuz Kağan'ı konuşacağız. Cihangir Üstadım hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk sevgili üstadım. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim değerli üstadım. Her şey yolunda, bir sıkıntımız yok. Bugünkü Harika. konumuz aslında biraz alışılmışın dışına çıkıyoruz ve Oğuz Kağan'ı, Türk tarihine gidiyoruz, Orta Asya tarihine. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Buyurun. Aslında çok da alışılmışın dışında değil. Zira Oğuz Kağan Destanı bizatihi Türk ezoterizminin e, başlangıcını oluşturan bir destan niteliğinde. Pek çok destan aslında mesela Ergenekon destanı gibi e, ezoterizmle içli dışlı ve pek çok bilgi bu çerçevede değerlendirilebilir ama Oğuz Kağan destanının en büyük özelliği içerisinde inisiyatik unsurlar içermesi. Oğuz Kağan destanı Uygur destanı olarak geçer. Ama bu bildiğimiz Uygur değil. Bildiğimiz Uygur milattan önce milattan sonra özür dilerim e, 744 yılında kurulmuş olan Humin Kağan tarafından kurulmuş olan Uygur devletinin bir hakanı niteliğindeki bir insanın anlatısı değil. Zira Uygur tarihinde e, Oğuz adında bir Hakan yok. Evet. Aslında Türklerin binlerce yıllık tarihi içerisinde tufandan sonraki oluşumlarının hiçbirisinde Oğuz Kağan isimli bir Kağan'ın, bir Hakan'ın bulunduğuna dair herhangi bir veri de bulunmamakta. Ancak Oğuz Kağan'ı milattan önceki, daha doğrusu tufandan önceki döneme yerleştirirsek Oğuz Kağan destanı muazzam bir tutarlılık ifade ediyor. Yani Oğuz Kağan aslında tufandan milattan önce 10 binli yıllarda meydana gelen tufanda e, yıkılmış olan Uygur İmparatorluğu'nun kurucu babası olarak tarihte yerini almış durumda. Yani Uygur İmparatorluğu ne zaman kuruldu diye soracak olursak e, James Churchward'ın gösterdiği Nacar tabletleri, çevirisini yaptığı Nacar tabletleri çerçevesinde e, Uygur İmparatorluğu'nun milattan önce yaklaşık 70 bin yıl kadar önce e, Mu tarafından kolonize edildiği ve burada yaşayan halkların tamamının Mu İmparatorluğu'na bağlandığı görülüyor. Ve son derece enteresan bir biçimde Uygur İmparatorluğu doğudan batıya Pasifik Okyanusu'ndan Atlantik Okyanusu'na kadar tüm Avrasya kıtasını kapsayan nitelikte bir imparatorluk, son derece büyük bir imparatorluk ve dünyanın bugüne kadar gelmiş geçmiş toprak bakımından en büyük yüz ölçümüne sahip olan imparatorluk diyebiliriz. Oğuz Kağan Destanı'nın e, bir Uygur destanı olduğunu nereden çıkarıyoruz? Çünkü Oğuz'un kendisi kendisini Uygurların hanı olarak tanıtıyor. Oğuz Hakan olduğunu söylüyor ancak onun Tufan'dan önceki Uygur İmparatorluğu'nun Hakan'ı olduğu da bir vaka. Oğuz Kağan Tufan öncesinde yaşamış Uygur İmparatoru. Efsanede anlatılan hikayelerde Oğuz'un Tufan öncesinde yaptığı savaşları ve ifadeyi görüyoruz. O Oğuz Kağan
çok büyük bir toprak bütün içerisinde savaşlar vermiş ve Atlantik'ten Pasifik'e kadar bütün toprakları kendi hakanlığı içerisine almış olan bir kadim Türk imparatoru. Bu destanın Uygurca yazılmış olan bir metninin Fransa'da Paris Milli Kütüphanesi'nde olduğunu Hı hı, biliyoruz. hı hı. Bu efsanede Oğuz Kağan Destanı Çin üzerinden tercüme edilmiş, Çin kaynakları üzerinden tercüme edilmiş ve günümüze kadar gelmiş vaziyette. Gene Topkapı Müzesi'nde Oğuz Kağan Destanı ile ilgili pek çok verinin, pek çok açıklamanın bulunduğu da bir diğer gerçek. E, Yazım tarihi belli olmayan Oğuz Kağan Destanı 1936 yılında Türkçe'ye çevrildi ve Türkiye'de yayınlandı. Sorundan da önce Oğuz Kağan Destanı'nın biliniyor olması ve Oğuz'un kendini Uygur Hanı olarak tarif ediyor olmasıyla bu destanda geçen Oğuz Kağan'ın Metehan olduğu iddiaları da ortadan kalkıyor. Zira Metehan da Göktürk İmparatorluğu'nun kurucusu olarak biliniyor ama Oğuz'dan binlerce yıl sonra yaşamış bir kişilik. Destan tufan öncesindeki e, dünyada Türkler e, Muğul İmparatorluğu'nun ardından inisiyasyon yoluyla ezoterizmi benimsemiş en büyük topluluk olarak yer alıyor tarihte. İnisiyatik toplumlarda genellikle semboller açık bir inisiyeye hitap eden anlam içeriyor. Bir de genel topluma ifade eden anlamlar içeriyor. Simgeler insanın sürekli olarak kutsal olanıyla dayanışma içinde olduğunu bize anlatıyor. E, Destanın kişinin yücelmesi anlamına gelen anlatısı kamil insan olma yolundaki inisiyasyon ve ezoterizm anlatısının Oğuz Kağan Destanı'nda başat olduğunu bize göstermekte. Buraya kadar anlattıklarımı derleyip toparlamak için sözü size bırakayım. Ondan sonra Oğuz Kağan Destanı'nın içeriğine girelim üstadım. Sizin Tabii ki. ekleyecek Tabii varsa. ki Hüsam. Çok Buyurun. teşekkür ediyorum bilgiler için, bana da söz verdiğiniz için. Şimdi baktığımızda Oğuz Kağan Destanı Türklerin aslında en önemli unsurlarından bir tanesi, destanlarından bir tanesi. Az önce belirtmiş olduğunuz gibi birkaç tane nüshası var. Uygurca metin var. Bu Paris Kütüphanesi'nde mevcut. Bir de Reşidüddin Cami-i Tevarih nin 14. yüzyılda yazmış olduğu Farsça bir metin var. Evet. Çağatay bir metin var. Bu Uzunköprü'de bulunan Namık Orkun tarafından yayımlanan bir metin. O metin bende var. 14. yüzyılda Reşidüddin Cami Tevari'nin de yazdığı var. Bir de Ebu Gazi Bahadır Han'ın Şecere-i Terakkinamesi var elimizde. Fakat baktığımız zaman tabii ki burada bazı benzerlikler görüyoruz. Özellikle benim işte yazmaya çalıştığım, daha doğrusu yazıp bitirdiğim fakat henüz yayınlanmayan bir kitabım var. İnanışlarda yaratılış hikayelerindeki benzer noktalar diye, ortak noktalar tam Türkçesi. Orada da birçok benzerlik taşıyor. Özellikle Oğuzname'deki bazı hikayeler sizin az önce belirtmiş olduğunuz gibi e, Metehan'la benzerlikler gösteriyor. Hikaye aynı zamanda Cengiz Han'la benzerlikler gösteriyor. Mesela Oğuz Kağan'ın doğumu ve büyümesi Buda'nın doğumu ve büyümesine, yürümesine, koşmasına çok benziyor. Hemen bir anda 40 günde yetişkin bir insan haline gelmesi, bunlar önemli noktalar.
Tabii burada da Türk kültüründeki yeri ve önemi çok önemli. Çünkü herkesi Cengiz Han gibi, Mete Han gibi yine benzerliklerden bahsetmek istiyorum. Oğuz Kağan'da Oğuzname'de anlattığına göre, benim okuduklarımdan çıkardığıma göre bir milli kimlik ve birlik bilinci ortaya koyuyor. Cengiz Han gibi Asya, Orta Asya topraklarında nasıl Cengiz Han ve Moğolları, Metehan Türkleri bir arada toplamışsa, Oğuz Han da aynı şekilde Türk boylarını yani farklı destinasyonlardaki, lokasyonlardaki, bölgelerdeki Türk boylarını da bir araya getiriyor ve bir milli birlik bilinci, milli kimlik ve birlik bilincini ortaya koyuyor Türkler açısından. Bir devlet anlayışı ve liderlik modelini görüyoruz burada. Aynı zamanda bir devlet kuruluşu var ve burada da önemli olaylar çok öne çıkıyor. Burada cesaret, bilgelik, devleti yönetiş şekli, adaletli olması, güçlü olması aslında tam bir mitolojik karakterin olması gereken şekilde biçimlenmiş. Aynı zamanda dil ve edebiyata baktığımızda da tabii burada da dilin zenginleşmesi çok önemli. Destan geleneğinin korunmasında çok etkili olmuş. Özellikle Korkut gibi sözlü edebiyatta öne çıkan bir durumu var. Şimdi Oğuz Kağan'ın doğumuna baktığımızda annesinin düşüne giriyor bir gece. Ve gökyüzünden bir ışık iniyor. Bu Oğuz Kağan destanından alınmış bir dörtlük. Şöyle der: Oğuz Kağan bir gece anasının düşüne girdi. Anası uyurken gördü ki gökyüzünden bir ışık indi. Bu ışığın içinden çıkan bir erkek çocuğu doğurdu. Çocuk doğar doğmaz çiğ et ve şarap istedi. 40 gün içinde büyüyüp yürümeye ve koşmaya başladı. Yalnız burada belirtmek istediğim bir şey var sevgili üstadım. Şarap istediği kelimesi aslında şarap değil. Bu modern Türkçe'ye çevirdiğimizde şarap aslında kımız istiyor. Kımız da bir çeşit at olan mirin sütünden yapılan fermentasyonu sonucu elde edilmiş alkollü bir içecek. Ve yine kahramanlıkları var. Bunları ezoterik alana geçtiğimizde söylemek istiyorum, anlatmak istiyorum. Bir de benzerliklerine baktığımızda Türklerin Ergenekon destanına çok benzer. Göktürklerin Bozkurt destanına çok benzer. Aynı zamanda işte bu Alper Tunga destanına çok benzer. Cengiz Han'la benzerlikleri vardır. Şahname, özellikle Firdevsi'nin yazdığı bu İran mitolojisi, Şahname ile olan benzerlikleri var. Fakat bunların hepsi Orta Asya veya Yakın Asya diye bildiğimiz veya nitelendirdiğimiz, sınıflandırdığımız mitolojiler ve anlatılar. Fakat çok ilginç bir şekilde Türklerin benzerlikleri İskandinav mitolojisinde de görüyoruz ki burada onların en büyük tanrısı Odin. Odin'in bir ara bulunduğu yerden ayrılıp Kurtland'a gittiği söyleniyor. Yani Türklerin olduğu yere, ki orada da döndüğünde de yanında bir karga vardır, kuzgun, iki de kurt vardır ki kurtu da biz çok fazla görüyoruz Türk mitolojilerinde. Aynı zamanda İngilizlerin Britanya mitolojisinde, yani bu Kral Arthur efsanesiyle de benzerlikleri vardır bunların. E, Yine benzerliklere baktığımızda İskandinav mitolojisindeki Fenrir kurdu. Daha sonra Roma mitolojisindeki Romulus ve Remus ikizlerini emziren kurt. Ki bizdeki Asena'yla dişi kurttur bu. Asena'yla, yani Türklerdeki Asena'yla çok birbiriyle örtüşür. Yunan mitolojisinde de Apollo ve kurtu görüyoruz burada. Bazen işte kurt tanrısı olarak biliniyor. Likos olarak biliniyor. Tabii bu şeyleri saymak çok fazla var. İşte Hindularda, Japon mitolojilerinde çok var. Fakat burada kurtun sembolü olarak gördüğümüz şey bir kere cesaret ve güç. Bunu biliyoruz. Liderlik ve rehberlik var. Sadakat ve aile bağları var. Koruma ve bekçilik var. Yani bir gard etme durumu var. Bilgelik ve zeka var. Vahşilik ve bağımsızlık var. Yani aslında baktığımızda Türklüğün veya Türklük terimi diye baktığımız zaman Türklerin geçmişten gelen
Bu özelliklerini kurdun yansıması olarak görmeli. Mesela kurtlar tek başına yaşamazlar, aileyle yaşarlar ve bunu Türk kültüründe görüyoruz. Özellikle boy ve bodunlarda görüyoruz bunları. Kabile yaşam tarzında görüyoruz. Liderlik ve rehberlik burada genelde alfa olan kurt, yani lider kurt olarak seçilir. Diğerleri de onun destekleyicisi olarak gelir. Sadakat ve aile bağları yine çok önemli. Çünkü bu kurtlar, az önce bahsetmiş olduğum gibi tek başlarına hareket etmiyorlar. Hep birlikte hareket ediyorlar ve yalnız kalmıyorlar. Koruma, bekçilik baktığımız zaman kurtların bir yürüyüş şekli var. Bildiğim kadarıyla lider olan güçlüler önden gidiyor. En arkada hastalar ve yaşlılar var. Böyle güzel yansımalarını görüyoruz. Bir aynalama söz konusu var burada. Tabii şimdi ben sözlerimi burada bitireyim. Size topu devredeyim, sözü devredeyim sevgili üstadım. Hani ezoterik kısmını da benim de söylemek istediğim birkaç bir şey var. Siz nasıl devam etmek isterseniz öyle devam edelim sevgili üstadım. Buyurun. Evet, katkılar için teşekkür ederiz. Hatırlatmalar için teşekkür ederim. Rica ederim. E, Kurt gerçekten Türk mitolojisinde son derece önemli bir yere sahip bir hayvan. Hı hı, Örneğin Ergenekon destanında e, bütün Türk boylarının e, düşmanlar tarafından yok edilmesinin ardından tek bir çocuğun kalması ve bir kurt tarafından büyütülmesi, daha sonra bu kurt ile birlikte çiftleşerek Türk boyunun yeniden bu çiftten ortaya çıkması destanı inceleniyor. Ve bu çerçevede bu Türk tabii ki bir kurtla bir insanın birleşmesinden bir ortak varlık doğması söz konusu değil ama bu tamamen bir alegori. hı hı, Bunun altında yatan olay da kurdun aslında Mu İmparatorluğu'nun sembolü olması. Yani Mu İmparatorluğu kurt ile sembolize edilmiş vaziyette. Tufandan sonra insanların çok az sayılara kadar meydana gelen felaketler neticesinde kırılmış olması, yok olmuş olmasının ardından Muğ'dan göç eden bazı insanlarla burada Orta Asya'da yaşamakta olan bazı insanların birlikte bir topluluk oluşturduğu ve bunların da bugünkü atalarımız haline geldi, Orta Asya Türkleri haline geldiği yolunda bir açıklama mevcut ezoterik olarak. Ve Ergenekon destanında da tıpkı Oğuz Kağan destanında olduğu gibi kurdun Türklerin önüne geçerek onlara yol gösterdiği, rehberlik yaptığı olgusu bu kurdun aslında bir insan topluluğunu temsil ettiğini ve bu insan topluluğunun da son derece ileri bilgi birikimine sahip olan bir topluluk olduğu, örneğin Demir Dağı eritebilecek nitelikte bilgilere sahip olduğu, öte yandan biraz sonra Oğuz Kağan Destanı'nda da inceleyeceğimiz gibi Türk ordularının başına geçerek o orduların düşman ile savaşmasını ve onları yenmesini mümkün kıldığı anlatılıyor. Ama destanın başına dönecek olursak Oğuz Kağan'ın sizin de belirttiğiniz gibi bir babası yok. Ezoterizmde baba olmadan doğan pek çok yarı tanrı varlığa sahip olan bir insanlık söz konusu olduğunu görüyoruz. Örneğin İsa'nın babası yok, Orfe'nin babası yok. evet, Benzeri biçimde Apollo'nun babası yok. E, Ve pek çok çerçevede bu kişilerin babasız olarak doğmuş olması onların kutsiyetine atfedilen bir hikaye.
Bir Oğuz Kağan'ın annesi Umayhan. Umayhan Evet. bütün Türk kökenli halkların ana tanrıçası olarak biliniyor. Ve bir ana tanrıçanın oğlu olarak Oğuz Kağan dünyaya geliyor. Güneş ışıklarının kendisine yansıması neticesinde hamile kalıyor ve Oğuz Kağan'ı doğuruyor. Ve Oğuz Kağan ne diyelim, e, dört temel element atfen, yani hava, su, toprak, ateş elementlerine atfen dört renk ile bedeninde doğuyor. Hı hı. E, 40 gün içinde büyüyor dediğin gibi. Kemale ermenin işareti 40 gün. Hı hı. 40 sayısı ezoterizmin kamil insanı ifade etme sayısı. Ezoterik anlatımların açılımları itibarıyla Oğuz Kağan'ın annesi Ay Kağan. Ay Kağan bakireyken Oğuz'a hamile kalıyor. Bu da önemli bir unsur. E, Oğuz'un babasının da Gök Tengri veya Güneş Kağan olduğu ifade ediliyor bu anlatım çerçevesinde. Yani Tanrı'nın oğlu olarak kabul ediliyor. Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi olarak ifade ediliyor. Hı hı. E, Oğuz'un babası Ay Tanrı bir boğa ile betimleniyor. Bu nedenle Oğuz Kağan'ın boğa ile tasvir edilmiş pek çok griftinin paralar üzerinde, eski Türk paraları üzerinde yer aldığını görüyoruz. Boynuzlu olarak nitelendirilen çizimlerinin. Hı hı. Örneğin şeyde bu ejderha Yelbegen ile savaşıyor. Burada ejderha e, doğrudan Atlantis İmparatorluğu'na atıfta bulunma nedeni. Boğa Uygurları temsil ediyor. Ejder Atlantis'i temsil ediyor. Aynı şeyi örneğin Sümer'de görüyoruz. Oğuz Kağan'ın eski görsel tasvirleri dediğim gibi boynuzlu olarak temsil edilmiş, resmedilmiş. Akhun parasında bu temsiller sıklıkla görülüyor. Türkçe'de en büyük boğa öküz anlamına gelen kelime alp kelimesi ve alef olarak okunuyor. Alp kelimesini ifade eden çizim. İngilizce alef Yunanca'ya alfa olarak geçmiş vaziyette ve A harfinin buradan türediği biliniyor. E, 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 Efsanenin yazılı biçimine dönecek olursak Oğuz kendini Uygur Kağanı olarak niteliyor. Kendi hakanlığının çok büyük topraklara ve büyük ormanlara sahip olduğu ifade ediliyor. Bugün de bu toprakların Gobi Çölü'nü kapsadığı biliniyor ve Gobi Çölü de e, tufandan önce, deniz sularıyla kaplanmadan önce her tarafı tatlı sularla bezeli ormanlık bir alan olarak bilindiği ifade ediliyor. E, ve Oğuz Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi dedik. Kendisini insanların ak hakanı olarak da tasvir ediyor. Ve arınmanın sembolü olarak kabul ediliyor. Ateş Oğuz Kağan'ın sembollerinden bir tanesi. Ateşle oynamak, ateşi suyla söndürmek Türklerde kesinlikle yasak olan bir husus. E, Oğuz Kağan'ın evliliklerine gelecek olursak enteresan bir biçimde e, bir gün ormanda dolaşırken gökten bir yıldızın düştüğünü görüyor.
ve bu yıldızın ortasından bir çok güzel bir kadın çıkıyor. Oğuzkan aşık oluyor bu kadına ve onunla evleniyor. E, ve Umay'ın dişil formu olduğu ifade ediliyor bu yaratıcı tanrıçanın. Umay'dan üç oğlu oluyor. Bunların isimleri Güneş, Ay ve Yıldız şeklinde ifade ediliyor. Her üçü ateş unsurunu barındırıyor. Üçü birlikte gökten yere inmenin sembolü olarak ucu aşağı dönük eşkenar üçgeni oluşturuyor. Gene bir başka gün Oğuz Kağan ava gittiğinde gölün ortasında kayın ağacının içerisinde bir başka güzel kız görüyor. Bu kız da dünya ananın sembolü olan Kubay Hatun. Kubay'la da evleniyor ve ondan da üç oğlu oluyor. Bunlar da gök, dağ ve deniz olarak isimlendiriliyor. Bunların hava, toprak ve suyu temsil ettikleri biliniyor. Dört sembol tamamlanmış oluyor. Umayhan Hatun ile Kubay Hatun da Oğuz Kağan'a eşlik edebilecek nitelikte kadınlar olarak e, Türk mitolojisindeki yerlerini alıyorlar. Bunun ötesinde yaşadığı bilinen bir hayvanın yaşadığı biliniyor. Gergedan ile mücadele ediyor, onu yok ediyor, öldürüyor ve topraklarını gergedandan yani ejderha e, kurtuluyor. Ejderhayı yedi başlı Narayana destanındaki yeniden doğuşun ve varoluşun temsilcisi olan dev yılan bu ejderha iyilik getiren ejderha ve kötülük getiren ejderha olarak iki farklı nitelikte betimleniyor. Narayana sembolü yansıdığında yedi başlı evren ejderha mitolojisinin e, e, yaratılmasına sebep oluyor. Uygurlar arasındaki yedi başlı insan sistemi. Bu noktada Oğuz Kağan'ın mitolojik olarak e, takdim ediyorum. Daha sonra devam etmek üzere. Söz sende kardeşim. Teşekkür ederim sevgili üstadım. Sesiniz biraz kesildi. Kesilen yerleri ben tamamlamaya çalışayım. Belli noktalarda çok değil. Şimdi az önce yine sizin belirtmiş olduğunuz gibi sevgili üstadım, biz Oğuz Kağan'da destanında yine ezoterik semboller görüyoruz. Bunlardan bir tanesi, daha doğrusu ilki kozmik evlilik alegorisi. Gök kızı ve yer kızı ve ondan, yani bu hanımlardan olan çocukları, yine gök kızı ve gök kızının vermiş olduğu çocuklar. Burada neyi görüyoruz? Manevi alem, ilahi bilgi ve göksel kaynak ile birleşimi temsil ettiğini görüyoruz. Yer kızının da yer kızıyla evlenmesi maddi dünya ile bağlantıyı, yani ruhsal alemin maddi dünya ile bağlantısını olduğunu görüyoruz. Yine burada. Az önce yine sizin belirtmiş olduğunuz gibi Oğuz Kağan'ın toplamda 6 tane oğlu oluyor. Günhan, Ayhan, Yıldızhan, Gökhan, Dağhan, Denizhan. Burada yine kozmik sembollerle yüklü olduğunu görüyoruz. Gün, ay, yıldızın gök cisimleri, ruhsal aydınlanma, kozmik bilgelik ve manevi güçleri simgelemelerini görüyoruz. Diğer taraftan ise
Burada Gök, Dağ ve Deniz isimli çocukları, Gökhan, Dağhan ve Denizhan isimli çocuklardan da manevi, maddi dünyayı, e, doğayı ve insanın fiziksel yönünü temsil ettiğini görüyoruz. Yine burada eklemek istediğim bir şey var. Oğuz Kağan destanında okuduğumuzda bir şey çok dikkatimi, yani en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi çadırın, Oğuz Kağan'ın çadırının direği altın direk üzerine kurması. Yani orada bir direk oturtuyor. O temel direğin üzerine etrafına bir çadır kuruluyor. Bu da altın direk üzerine kuruyor. Burada ezoterik bir anlamı var. Bu da Axis Mundi olarak görüyoruz bunu. Yani evrenin merkezi ve eksenini sembolize ediyor. Aslında yani yerle gökleri birbirine bağlayan Axis Mundi ve evrenin merkezini oluşturduğunu görüyoruz. Bu direkt gök ile yer arasındaki bağlantıyı sağlıyor ve yine fiziksel dünyadan kozmik dünyaya yükselişi görüyoruz ki burada da yine Orta Asya'daki o eski kadim inançlarla bağlantısını görüyoruz. Şimdi Bozkurt'tan ben bahsetmiştim. Siz de bahsettiniz sevgili üstadım. Burada Bozkurt ve ezoterik bir yol göstericilik olduğunu görüyorum ben. Bizim tarot serisinde de siz çok güzel anlatmıştınız bunu. Yol göstericiliği. Türk mitolojisine baktığımızda Bozkurt sembolü ezoterik öğretilerdeki o yol gösterici figürüyle paraleldir. Yani bir öğretmen şeyi vardır, sıfatı vardır. Bozkurt da yani kurt sembolü ruhun içsel yolculuğunda rehberlik eden bir kılavuz, bir öğretmeni sembolize eder ki mutlaka bugün de mesela baktığımız zaman çeşitli inanışlarda, farklı fraksiyonlarda, buna hadi tarikat diyelim, mezhep diyelim. Buralarda yani bir yol gösterici olmadan, bir üstad olmadan, bir inisiye olduktan sonra öğretmen olmadan, yol gösterici olmadan herhangi bir yere varılamayacağını gösterir. Bir de şöyle bir şey var. Mesela ben bunu yine çok böyle içselleştirmiştim, ilgimi de çekmişti. Boyların dağılması var. Yani buradaki boyların dağılmasından çocukların arasında ülkenin dört bir yanına gönderiyor çocuklarını, her yerini farklı yerlere. Burada da ezoterik öğretilerde ruhun evrensel yolculuğuyla ben bir bağlantı kurmuştum kendi kafamda. Hala da öyleyim. Farklı boyutlarda deneyim kazanmasını ifade ediyor bireyin aslında. Yine ezoterik açıdan baktığımızda. Oğuz Kağan'ın dağılın, yani Oğuz Kağan destanında şöyle bir şey var. Diyor ki dağılın, dünyayı keşfedin emri. Ama buradaki dünya hangi dünya? Fiziksel dünya var, manevi dünya var. İşte ruhun tekamülü ve evrensel bilginin keşfine yönelik ezoterik bir çağrı aslında bu. Şimdi ezoterik açıdan değerlendirdiğimizde ise bu Oğuz Kağan destanı anlamının çok ötesine geçiyor. Yani çok ötesinde kozmogoni, yani evrenin doğuşu ve evrenin düzeni, yani kozmoloji ve ruhsal tekamülün öğretilerini içeriyor baktığımız zaman. Ezoterik bir ezoterik açıdan yorumladığımızda da Oğuz Kağan'ın hayatı, eylemleri, insan ruhunun dünyaya gelişi, maddi ve manevi dengeyi sağlaması ve bu dengeyi sağlarken de bilgelik kazanması, bilgi ve bilgelik kazanması aslında kazanması ve tekamül etmesini simgeliyor. Yani burada da yine Türk kültüründeki, Orta Asya'dan gelen Türk kültüründeki şamanik gelenekleri görüyoruz. Orta Asya ezoterik inanışları mesela Tengricilik, bunu görüyoruz. Daha sonraki Türk geleneklerinde mesela tasavvuf, işte Alevilik ve Bektaşiliği baktığımız zaman Alevilik, tasavvuf, Alevilik ve Bektaşilik aslında tam tamına Arap Müslümanlığı veya işte o Arap Yarımadası'ndaki insanların Müslümanlığıyla aslında hiç uyuşmuyor. Yani çok büyük farklılıklar var. Çünkü Türkler İslamiyet'i seçerken
kendi gelenek göreneklerini de İslamiyet'in içine, inanışların da e, örf ve adetlerini de İslam'ın içine getirmiş bir millet, bir toplum. Ve ötesinde de buna istinaden de biz Ahmet Yesevi'yi görüyoruz. Daha işte oraya giden. Daha sonra işte bu Semerkant'taki oluşumları görüyoruz. Yani tasavvuf, Alevilik veya işte ve Bektaşilik diye bahsettiğimiz fraksiyonlarda veya oluşumlarda biz Türk öğelerini çok görüyoruz. Orta Asya inanışlarındaki o örf, adet ve gelenekleri görüyoruz. Ben derslerimde de anlatıyorum sevgili üstadım öğrencilerime. Hiçbir millet din değiştirirken veya farklı bir dine geçerken dinini değiştirirken o dini olduğu gibi alıp kabul etmemiştir. Mesela işte buna en güzel örneklerden bir tanesi Etiyopya'daki Hristiyanlığın gelişmesi çok farklı bir alana gitmiştir. Kuzey Afrika'daki Müslümanlığın gelişmesi çok farklıdır Arap Müslümanlığından. İşte Orta Asya'daki veya işte Türklerin Müslüman olması yine bizi burada şamanik öğelerin ortaya çıktığını gösteriyor. Kanıtıdır. Mesela Oğuz Kağan'ın doğumu ruhun gökten, manevi alemden maddi aleme girişini gösterir. Yani ne demek bu? Biz bunu işte Bektaşilikte de görüyoruz. Ne demek bu? Yani annesinin görmüş olduğu rüyadan görüyoruz ki bunu Hazreti İsa ile de Hazreti İsa'nın hikayesinde de görüyoruz. Gökyüzünde bir yıldız çıkıyor. İşte doğumunda yine babası olmadan yani babası olmadan doğan bireylerden bir tanesi, karakterlerden bir tanesi. Altın direkli çadırı az önce anlatmıştım zaten. Kozmik merkez, evrenin aksı, aksis mundi olarak. Gök kızı ve yer kızı manevi hayatla, manevi dünyayla maddi dünya arasındaki birleşimi görüyoruz ki bunu aslında Orta Doğu'daki daha doğrusu Kenan diyarında yaşayan ve Fenikeliler mesela işte Hiram Abif'te de görüyoruz. Güneş ışınlarını öyle bir Süleyman Tapınağı'nı öyle bir inşa ediyor ki güneş ışınlarını o ekinokslarda gün dönümlerinde Süleyman Mabedi'nin en kutsalların en kutsalına doğru 90 derecelik açıda alıyor günün belli dönemlerinde. Mesela Oğuz'un 6 oğlu var. Oğuz Kağan'ın 6 oğlu var. Makrokozmos ve Mikrokozmos'un ruh ve madde dengesine geliyoruz. Yine Bozkurt'u görüyoruz bu sembollerden toparlayacak olursak. Manevi rehber içsel yolculukta insana yol gösteren bir karakter olarak görüyoruz. Yine karakter diyorum çünkü çok büyük bir rolü var Türk mitolojisinde, Türk inanışlarında, Türk adet geleneklerinde. Bozkurt'un veya kurt unsuru ben bir karakter olarak görüyorum, unsur olarak değil. Çünkü gerçekten insanlaştırılmış bir karakter, bir sembol aslında kurt. Ben söyleyeceklerimi tamamladım sevgili üstadım. Size tekrardan lafı devredeyim. Yani sözü devredeyim, özür dilerim. Dedim. Ben biraz daha ezoterik açıdan destanı irdelemek istiyorum. Tabii ki E, üstadım. Destanın içerisinde Oğuz Kağan'ın biraz önce bahsetmiş olduğum canavarla mücadelesinin aslında kendi senin de ifade ettiğin gibi üstadım bireysel anlamda bir savaşı olduğunu, kendi içindeki kötülüklerle ve kendi içindeki hırslarla, benzeri unsurlarla, cehaletle ve taassupla mücadelesi olarak ortaya çıktığını görüyoruz ve bunun da destana canavar ile mücadele olarak yansıdığını görüyoruz. Ejderha canavarı yendiğinde Oğuz ülkeyi yönetecek bir kral seviyesine ulaşıyor. Yani bu olay bir ne diyelim ona e, İnisiyasyon yolunu ifade ediyor. Bir Kaan'ın, bir Hakan'ın inisiye olmadan önce geçmesi gereken yolu anlatıyor diyebiliriz.
Nitekim bu galibiyetin ardından Oğuz kurultayı topluyor ve kendisinin Hakan olduğunu ilan ediyor. E, Ve şöyle diyor, ben sizin kanunuz oldum. Bu yan bizim tamgamız olsun, gök börü uranımız olsun, güneş bayrağımız olsun, gök çadırımız olsun. Burada geçen uran kelimesi savaş parolası bana göre. Gök börü biraz önce ifade ettiğimiz gibi beyaz kurt, kutsal beyaz kurt ve Mu'ya bir atıf. Bu yan ne olduğu tam anlaşılmamakla birlikte kanaatimce Uygur ongunu olan çift başlı kartala işaret ediyor. Hem doğunun hem batının Hakan'ı olduğunu ifade eden bir nitelik taşıyor. Ve güneş bayrağımız olsun da güneşin kutsal olarak kabul edilen en yüce varlık olduğu düşüncesinin bir ifadesi. Bir başka özellik unsura gelecek olursak Oğuz'un Tuşmali, Ulu Türk yani vezir, Ulu Türk isimli bir kişi olduğunu görüyoruz. Ulu Türk günümüz Türkçesinden Yüce Türk olarak geçiyor. Türk ismi tufan öncesine kadar gidiyor. Yani Türk isminin kökenini araştıranlar var ya onlara bir ipucu olması açısından bu açıklamayı yapmakta büyük fayda var. Ulu Türk bir gece rüyasında doğudan batıya uzanan altın bir yay ve güneyden kuzeye uzanan 3 adet gümüş ok görüyor. Ulu Türk orada tüm Asya'yı ve Avrupa topraklarını Uygur İmparatorluğu altına girmesi için yol gösteren vezir. Oğuz Kağan'ın sol yanında duruyor. Rum olarak çevirebiliriz. Yani e, Rum halkından kasıt da Atlantis halkı olarak ifade edilebilir. Avrupa'da denize döktükten sonra diğer karşısındaki milletleri bünyesine, imparatorluğun bünyesine almak için faaliyet göstermeye devam ediyor. Hem eril hem dişil özellikleri var kurdun. Oğuz Kağan Destanı'nda Oğuz'a yol gösteren kurt erkek, Ergenekon Destanı'nda da kurt erkekken yeniden doğuş mitolojisinde ise kurt dişi. Evet. Bu nedenle hem erkek hem dişi kurt sembol olarak eşit değerde iki ayrı varlık. Ulubek isimli bir kişi İdil'in suyunu yani Atlantis'i geçmek için çare düşünürken bu kişinin adı Kıpçak olarak ilan ediliyor ve yeni topraklara bey yapılıyor. Oğuz'un atı bembeyaz buzdağı doğru kaçıyor. Oğuz atın peşinden gidince bir yiğit 9 gün sonra atla beraber geri dönüyor. Oğuz Asya'da bu kişiye Karlık olarak isim veriyor. Bunların hepsi birer inisiyasyon yöntemi ve bu inisiyasyon yönteminin ardından kişilere verilen inisiyatik isimler olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin Kavaç diye bir şahıs var. Çatıyı yolda büyük bir ev görüyorlar. Duvarın altından pencereler gümüşten, çatısı demirden. Kapalı ve anahtarı yok. Oğuz yetenekli bir ere. Burada kal, çatı yaştıktan sonra bize katıl diyor. Burada Türkçe halkıyla Oğuz kuvvetleri savaşıyor. Türkçe Kağan'ı öldürülüyor. Bu nedenle Kalaç burada savaşı kazanmış olan bir şahsiyet olarak karşımıza çıkıyor ve inisiyasyondan geçtikten sonra Oğuz'un beylerinden birisi haline geliyor.
Beş kişiye yeni isim veriyor. Beş dereceli bir teklis anlamında bu. Hı hı. Kendisi Urum Han'ın yeğeni olan müritten bir isteden bir mutlak itaat. E, Urum Han'ın yeğeni Oğuz Han'a itaat ediyor ve onunla birlikte hareket ediyor. Kıpçak adını alıyor. Ve Kıpçak ikinci dereceye yükseltilmenin sembolü. Gene Karlık üçüncü dereceye yükselmenin sembolü. Kalaç dördüncü dereceye yükselmenin sembolü. Ve son isim verme olayı da tekerleğin bulunması ile ortaya çıkan bir kişiye verilen isim olarak destanında anlatılıyor. Bu isim tam olarak izah edilmese dahi bu beşinci derecenin sembolü olarak inisiyatif yolun bir ifadesi olarak e, anlatılıyor. Ulu Türk bir rüya görüyor. Rüyasında Oğuz'un oğulları avlanmaya gönderiliyor. Avlanmak için doğuya yönelen güneş, ay ve yıldız yolda bir altın yay buluyor ve bunu Oğuz'a getiriyor. E, Batıya giden Gökdağ ve Deniz ise yolda üç ok bulunuyor ve bunları babalarına getiriyor. Gümüş oklar güneşin ışığının sembolü. Bu anlatım batıdan doğuya tüm kıtanın artık işgal edildiğinin anlatımı. Oğuz oğullarının oklarını fırlatmasını söylüyor. Her üç ok kuzeye doğru fırlatılıyor. Hedef Kutup Yıldızı. Kutup Yıldızı'na Türklerin mekanı olduğu iddiası bu yönde önemli. Oğuz Kağan yönetici olmasının yanı sıra kutsal şaman aynı zamanda. Şamanların başı. Tıpkı bu imparatorluğunda olduğu gibi Uygurların da imparatoru aynı zamanda baş rahibi Oğuz Kağan. Bu çerçevede Oğuz Kağan destanını burada noktalarken bu destanın tamamen inisiyatik unsurlar içeren ezoterik bir anlatıdan ibaret olduğunu rahatlıkla ifade edebilirim. Evet, benim de söyleyeceklerim bundan ibaret sevgili dostum. Kapanışı size bırakıyorum. Okay. Sevgili üstadım, çok güzel bilgilerinizden, değerli bilgilerinizden yararlandık. Ben nasibim kadar aldım. Umarım izleyenler de alır. Ee, Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ben Yunus Hangınar ve sevgili üstadım Cihangir Gener'le Oğuz Kağan Destanı'nı beraber inceledik. Ezoterik açıdan inceledik. Sevgili üstadım, çok teşekkür ediyorum ayırdığınız zaman için. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın.